Her halka, arzda aynı manzarayı görüyoruz. Bir şirketin adı açıklanıyor, dakikalar içinde milyonlarca başvuru yapılıyor. Sosyal medya tek bir soruyla doluyor. Kaç lot geldi? Herkes aynı anda aynı hisseyi almak istiyor. Çünkü herkes aynı şeye inanıyor. İlk gün yükselecek, kolay para kazanılacak ama tam da burada kimsenin sormadığı bir soru var. Milyonlarca insan aynı anda kazanmayı bekliyorsa, bu oyunda gerçekten herkes kazanabilir mi? İşte bu videoda halka arzların görünen yüzünü değil, perde arkasındaki sistemi konuşacağız. Çoğu kişi halka arzın o gün başladığını sanıyor. Oysa gerçek çok farklı. Bir şirket halka açılmadan önce aylarca hazırlanıyor. Değerleme yapılıyor, aracı kurumlar devreye giriyor, fiyat belirleniyor. Ve bütün bunlar olurken çoğu yatırımcı şirketin adını bile bilmiyor. Yani sen halka arz haberini gördüğünde hikaye çoktan yazılmış oluyor ama asıl ilginç olan o hikayenin devamı. Peki milyonlarca insan aynı gün neden aynı kararı veriyor? İlk bakışta bunun nedeni şirketin çok iyi olması gibi görünüyor. Ama çoğu zaman kararlarımızı sadece şirketler değil, diğer insanların davranışları da şekillendiriyor. Bir yatırımcı başvuru yapıyor. Ardından çevresini anlatıyor. Sosyal medyada onlarca paylaşım yapılıyor. Ben aldım. Sen de kaçırma. İlk gün tavan olur. Bu mesajlar çoğaldıkça insanlar şirketi araştırmaktan çok başkalarının ne yaptığını takip etmeye başlıyor. Çünkü kimse para kazanma fırsatını kaçırmak istemiyor. Ve tam bu noktada finans dünyasının en güçlü duygularından biri devreye giriyor. Kaçırma korkusu. Yani bir yatırımın gerçekten değerli olup olmadığından çok başkalarının kazandığını görmenin oluşturduğu baskı. Bir kişi alıyor, sonra onlarca kişi, ardından binlerce kişi ve çok kısa bir süre içinde kalabalık yeni bir kalabalık oluşturuyor. İşte bu yüzden finans tarihinde yaşanan bazı büyük yükselişlerin arkasında sadece şirketler değil, insan psikolojisi de vardı. Çünkü bazen fiyatları hareket ettiren şey bilançolar değil, insanların birbirini ikna etme hızıdır. Ve halka, arzların perde arkasını anlamak istiyorsanız, önce bu psikolojiyi anlamanız gerekir. Peki o zaman, asıl oyun nerede başlıyor? Asıl oyun, insanların şirketi analiz etmeyi bırakıp, birbirlerinin ne yapacağını tahmin etmeye başladığı anda başlıyor. Çünkü artık satın alınan şey sadece hisse değildir, beklentidir. Ve beklenti bazen fiyatlardan daha hızlı hareket eder. Halka arzlar ne tamamen kötü bir sistemdir, ne de herkes için garantili bir kazanç kapısıdır. Onlar sermaye piyasalarının doğal bir parçasıdır. Ancak çoğu zaman insanların yaptığı en büyük hata, şirketi değil, kalabalığın heyecanını satın almaktır. Çünkü borsada en pahalı kararlar, bilgi eksikliğinden değil, duyguların yönettiği anlarda verilir. Gerçek yatırım ise, başkalarının ne yaptığını takip etmekle değil, neden yaptıklarını anlayabilmekle başlar. İşte bu yüzden, finans dünyasında uzun vadede öne çıkanlar, haberi ilk duyanlar değildir. Sosyal medyadaki en yüksek sesi dinleyenler de değildir. Kazananlar, sistemin nasıl işlediğini anlayan, kalabalığın peşinden gitmek yerine, kalabalığın neden o yöne gittiğini sorgulayanlardır. Çünkü perdeye baktığınızda sadece sonucu görürsünüz. Ama perdeyi araladığınızda o sonucun nasıl ortaya çıktığını anlarsınız. Ve bazen bir yatırımcının hayatını değiştiren şey tek bir hisse değil, o hisseye bakış açısını değiştiren tek bir bilgidir. Bu kanalda da tam olarak bunu yapıyoruz. Manşetlerin arkasındaki gerçekleri, rakamların arkasındaki hikayeleri ve herkesin gördüğü olayların, çoğu kişinin fark etmediği perde arkasını birlikte inceliyoruz. Çünkü gerçek bilgi, herkesin konuştuğu yerde değil, kimsenin bakmadığı yerde saklıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.